Merhaba, ben Yunus Emre Yaman. InGame grubun Lead 3D artistiyim. Zula projesi için biz bir şeylere karar verirken ilk önce oyuncular ne istiyor? Bunu değerlendiriyoruz. Aslında tamamen oyuncuların istemesiyle alakalı bir şey. Yani oyuncular istedi, biz yapıyoruz. Bununla ilgili çok uğraştık. İlk yaptığımızda birebir modelini yaptık Kız Kulesi'nin ama şöyle sıkıntılar ortaya çıktı. Harita çok küçük olduğu için Kız Kulesi'nin orijinal hali ki birinci örnekte merdivenler. Merdivenlerden geçiş zorlanıyordu. Bu zorlanma sebebiyle genişletmek zorunda kaldık. Daha sonrasında baktık hala dar gelmeye başladı harita. Zevksiz hale gelmeye başladı. Tekrardan tasarladık. O yüzden birebir aynısı diyemeyiz ama texture kalitesi, model yapısı olarak aslında birbirinin aynısı. Sadece dizaynı farklı. Biz Team Deathmatch olarak tasarladık ama herkes tek olarak da oynayabilir tabii ki. Normal şartlarda Kız Kulesi'nin tasarımına göre çatıya kesinlikle çıkılmıyordu. Zaten daha öncesinde söylediğim gibi dizayn değiştirirken buna da çok dikkat ettik. Biz çatıya çıkılmasını istedik. Hem oyuncular daha haritada esnek olsun, hem boğazı detayları görebilsin diye Kız Kulesi'nin yapısını değiştirdik. Mesela dizayn değiştirirken şuna dikkat ettik. Kız Kulesi'nin ikinci katında çatıya çıkılabilir herhangi bir pencere yoktu. Tasarlarken özgür olduğumuz için buraya da bir pencere koyup daha mantıklı bir şekilde çatıya çıkılmasına karar verdik. İkincisi hem manzarayı hem de vapurları güzel göstermek için de amacımız. Yani çatıya çıkabiliyoruz. Ben Deniz Ezgi Onur. InGame Group'ta Junior 3D artisti olarak görev yapmaktayım. Zula projesinde programcı arkadaşlarımız bunun temelini zaten atmışlardı. Dolayısıyla Kız Kulesi haritasında da denize düşmek mümkün olacak. Ama şimdiden uyarmakta fayda var. Karakterlerimiz hala yüzme bilmiyorlar. Haritanın layout kısmına gelirsek, layout'u sıfırdan kendimiz tasarladık. Görüş açıları da tamamen biz tarafından yapıldı. Hatta buna karar verirken, görüş açılarını tasarlarken yeni kurulan Zula'nın espor merkezi Non-Stop'ta birçok profesyonel oyuncuya denettirdik. Onların geri dönüşüyle haritayı çok iyi hale getirdik ki oynarken zevk alacağınıza, eğleneceğinize eminiz. Yani sıfırdan kendimiz yaptık layout'unu. Ben Begüm Mutluer. InGame Group'ta Junior 3D artist olarak çalışmaktayım. Bütün haritalarda olduğu gibi Kız Kulesi haritasında da 3D Max, Substance Painter ve ZBrush kullanıyoruz. 3D Max'i Low Poly ve High Poly modeller için kullanıyoruz. Low Poly'de özellikle topolojinin düzgün olmasına çok dikkat ediyoruz. Çünkü optimizasyonda çok fazla poligon olmaması gerekiyor. Yani bu optimizasyonu etkiliyor. ZBrush'ı taş, kumaş gibi organik modeller için kullanıyoruz. ZBrush'ı kullanmamızın sebebi bu modellere detay girmek. Detay girdiğimizde de kaplamanın daha kaliteli hale gelmesini sağlıyoruz. Substance Painter'ı modellerin tekstürlerini yapmak için kullanıyoruz. Tekstürleri yaparken PBR teknolojisini kullanıyoruz. PBR teknolojisini kullanmamızın sebebi de oyun içindeki realizmi arttırmak. Spam noktası ile ilgili problemler yaşadık. Bu problemlerden biri de çok açık olduğu için Kız Kulesi spam basılabilirdi ve gizlemek çok zordu. Daha sonrasında şöyle bir şey geldi aklımıza. Üsküdar'a gemiyle geçerken gözümüzün aşina olduğu bir şey kullanmak istedik. Sonra düşündüm, dedim ki geminin içinden, orta kısmından başlarsak acaba spam noktalarını gizleyebilir miyiz? Ve denediğimizde, test ettiğimizde bunu başardık. Gemiyi oraya koymamın sebebi o. Ki diğer bir konuyu da Kız Kulesi'nde alttan başka bir yere sızmaya çalıştığımız zaman yaşadığımız diğer problem bu da gizlenerek oraya gidemememiz. O zaman da şuna karar verdik. Geminin alt tarafında, yani makine dairesini kullanarak gizlice içeriye sızabilir miyiz şeklindeydi. Yani gemi orada kritik bir olay. Bu yüzden kullanmaya karar verdik. Kız Kulesi ile ilgili birçok zorluk yaşadık. Bunlardan biri daha öncesinde söylediğim gibi boyutlarla ilgiliydi. Hem gameplay'de hem de teknolojik açıdan sıkıntı yaşadık. Çünkü Kız Kulesi'nde çok fazla obje var. Çok fazla obje olması demek, haritayı da performanslı hale getirmek için çok fazla çaba sarf etmek demek. Yani yaşadığım sorunlar bunlar. Ama bunları çözebildik mi? Çözebildik ki harita çıktığı zaman gayet de optimize çıkıp bütün oyuncularımız bilgisayarlarında, en düşük makinalarda bile çok rahat bir şekilde oynayabilecekler. Merhaba arkadaşlar, ismim Batuhan Akın. InGame Group'ta Junior 3D artist olarak görev almaktayım. Kız Kulesi haritasında oyunculara çok gizemli bir sürpriz hazırladık ama şu an ben bunu paylaşamıyorum. Bunu harita çıktıktan sonra hep birlikte göreceğiz. Hatta şöyle söyleyebilirim, Kız Kulesi'nin altındaki gizemi bizimle öğreneceksiniz. Mad Bites.